AI çizim programları çıktığında çekmeyi düşündüğüm ama bir türlü konuyu toparlayamadığım için çekmediğim bir videoyu şimdi çekiyorum. Neden? Yoksa sonda notlarımı mı düzenledim? Yo, konular hala havada. Ama ben de mükemmelliyetçi bir insan değilim arkadaşlar. Hayır, asıl sebep bu da değildi. Bilmem duydunuz mu ama Corridor ve Corridor Crew diye bir YouTube kanalı var. Benim en sevdiğim serileri de React serileri, yani tepki videoları. Benim bu videoyu çekmeme sebep olan video şu video. Bu videoya benzer AI kullandıkları bir video daha var ama beni asıl tetikleyen video bu oldu. Çünkü kullandıkları başlık "Şimdi biz animasyonu sonsuza kadar değiştirdik mi?" Bu videonun ilk saniyelerinde geçen bazı cümlelere takıldım. Videonun devamı yaptıkları aşamaları gösterdikleri bir video. O yüzden ben bu cümleler üzerinden gidip sonrasında bahsetmek istediğim konulara geçeceğim. İlk cümle şu. The most creatively liberated medium is also the least democratized. Animasyon için diyor ki en yaratıcı araçlardan biri olan animasyon aynı zamanda en demokratik olmayan. Bunu yüzlerce animatör çalıştırarak animasyon filmi yapan büyük şirketler için söylüyor. Peki demokrasiyi sağlayalım. AI çok gelişti ve artık bir kişi büyük şirketlerin yaptığı filmleri yapabiliyor diyelim. İyi bir film için tek gereken para ve iş gücü değildir ki. Bunun örnekleri de çoktur. Ama neyse biz yine de öyle kabul edelim. Bu ekipteki herkesin gidip kendi filmini mi yapması gerek? Bu ekipteki herkes film yapmak istiyor ama imkansızlıktan, parasızlıktan mı film yapamıyor? Bence burada olan bu değil. Ayrıca işten çıkarılan bu 100 kişinin parasını kim ödeyecek? Şirket ödemeyecek elbette. Çünkü bahsedilen parası çok olan büyük şirketler filmi oluşturan çekirdek ekibi parayla bağlayacak ve diğer işlerde çalışan bütün elemanları işten çıkaracak. Demokrasiyi sağlamak bu mudur acaba? Tam tersi büyük şirketler daha fazla para kazanıp sadece birkaç kişi çalıştırırken işsiz kalan insanlar hayatına adadığı animasyon sanatını muhtemelen bırakmak zorunda kalacak. Zaten hali hazırda çok çalışma saatleriyle az paralarla çalışan bu insanların durumu iyileşmeyecek ve belki de çok daha kötü olacak. Ayrıca çoğu AI programı para istiyor. Bu parayı vermeden çizim yaptıramıyorsun veya belli bir sınırın oluyor. Bu para yine az sayıdaki büyük şirketlere gitmiyor mu? Demokratik olmak yine bu mu acaba? Ayrıca bu programların veri tabanlarında izinsiz kullanılan görseller olduğunu da unutmayalım. Çizimleri izinsiz bir şekilde veri tabanına katıyor. Hem hali hazırdaki üreten insanların işlerini değersizleştiriyor. Hem bu izinsiz görselleri kullandırdığı insanlardan para alıyor. Milyonlar kazanıyor. Süper sistem aslında. Bir diğer kullandığı cümle şuydu. It's one more step towards true creative freedom. Gerçek yaratıcı özgürlüğe bir adım daha attık diyor. Ya da bir adım daha yaklaştık. AI'ın film yapma özgürlüğünü kazandırmak için atılan bir adım olduğunu söylüyor. Bu özgürlüğün olmama sebebini parayla animatör tutan büyük şirketler olarak tanımlıyordu. Bence bu bile daha mantıklıydı. Ama burada söylediği şu: ben animasyon yapamıyorum, bunun eğitimi bende yok. İstediğim filmi yapabilmem için animatörlere ihtiyacım var. Fakat param yok. Eğer AI benim yerime yapabilirse ben özgür olacağım, istediğim filmime kavuşacağım. Burada demokrasi ve özgürlük kimin için? Animatörler için mi? Çözüm bu animatörlerin de içinde olduğu sanatçıların yaptığı işleri alarak, hatta bu işleri çalarak bir AI sistemi kurmak ve bu bilginin kaynağı olan animatörleri aradan çıkartmak mı olmalı? Corridor Digital'ın böyle düşündüğünü sanmıyorum. Burada direkt onları da suçlamıyorum zaten. Ama bu videoyu izleyen, bu cümleleri duyan insanların vereceği tepki muhtemelen ve maalesef bu olacak diye düşünüyorum. Bir başka söylediği şey: Wouldn't it be cool if you could film yourself and easily turn into anything you want, like a cartoon character? Where we can easily create anything we want. Bu cümleleri duyunca zaten ben bir korkmaya başlıyorum. Basit, anında, her istediğini, zahmetsiz, bir anda, hemen şimdi, böyle bir şey yok. Ayrıca bunun olmaması iyi bir şey. Çünkü sanatta tek önemli şey sonuç değildir. Süreç de oluşturduğun sanatta büyük bir rol oynar ve sonuca etki eder. Corridor ekibinin bunu söylemesi ilginç çünkü kendileri bunu anlayan bir ekip bence. Bu işlerin ne kadar uğraş gerektirdiğini kendi videolarından da biliyorlar.
Sanırım bu şekilde söyleyince daha çok ilgi çekiyor. Çünkü bütün AI programları bu tarz söylemler kullanıyor. Tek tuşla, zahmetsiz, her çizimi şahesere dönüştürün falan gibi böyle cümleleri çok kullanıyorlar zaten. Mükemmel bir çizim gördünüz diyelim. Bunu çizen kişi çizer. Çok kolay, hiçbir şey bilmene gerek yok. Direkt al yapıştır bitti gibi sözler söyler mi? Ama AI'yı satanlar nasıl satıyor bir bakalım. Sadece yazı yazarak mükemmel çizimler yaratın. Yeteneğe gerek yok, malzemeye gerek yok. Bu gibi büyülü sözlerin arkasında mutlaka bir problem vardır. Gördüğüm kadarıyla AI teknolojisi sanatın temellerini öğrenmeye, ustalaşmaya hayatını adamış kişilerin elinde gelişmiyor. Para odaklı, sanattan anlamayan, umrunda da olmayan, sonuç odaklı kişilerin elinde gelişiyor. AI teknolojisini kullananlar çizerlerin işini kolaylaştırmak için değil, onların yerini AI'ya verip daha çok para kazanmak için yapıyor. AI ile daha fazla sanat üretelim derken insanları sanattan soğutuyor, hali hazırda az olan iş imkanlarını daha da azaltıyor. Bunu hem izinsiz kullanılan çizimlerle hem de sizin iyiliğiniz için gibi cümlelerle yapıyor. Şimdi gelelim duyduğum bazı argümanlara. Bunlardan bir tanesi AI tıpkı çizerler gibi resimlere bakarak öğreniyor. Sanatçıların, çizerlerin geçtiği süreçten geçiyor. Sadece daha hızlı. Hayır. İnsanlar bir çizim yaparken aynısını, mükemmel kopyasını yapmaya çalışsa bile yapamaz. Çünkü bu süreç organiktir. Kendi bilgisi, tecrübesi, ilgileri dahilinde yorum yapar. Bunu tam anlamıyla farkında olarak kendi hislerini, istediklerini direkt yansıtarak yapması da çok zaman alır. Bunu yapabilenlere de usta diyoruz zaten. AI ise veri tabanında bulunan görselleri kopyalıyor. Bunu kompleks bir şekilde ve fazla kaynaktan beslenerek yaptığı için anlamak zor olabilir. Öyle olması bu süreci daha organik yapmaz bence. Ama bu bahsettiğim yine de büyük bir problem değil. Ben size asıl problemden bahsedeyim. AI artistlerin çizimleriyle, fotoğrafçıların fotoğraflarıyla bu listeyi uzatabilirsiniz besleniyor. Peki AI'ya bütün dünyadaki çizimlere, fotoğraflara ulaşım hakkı verelim. Bütün çizerler, sanatçılar üretmeyi, çalışmayı bıraksın. AI varken kimin onlara ihtiyacı var ki değil mi? Her dediğimiz yazınca şıp diye çıkıyor zaten. Bu şekilde AI'ın oluşturduğu sonuçların, verdiği çıktıların ilerlemesi mümkün değil. Çünkü AI'ın kaynağı insandan gelen bilgi. Bu bilgi yüzyıllardır insanların çalışarak, bilgiyi paylaşarak ilerlettiği bir süreç. AI yeni bir şey ortaya koyamaz. Tek yaptığı kopyanın kopyasının kopyası olabilir. Ayrıca AI'yı geliştiren insanlar da sanatın temellerinden beslenmiyor. Bu şekilde ilerleyen AI ne yazık ki zamanla aynı, sıkıcı, zevksiz, birbirinin benzeri olan çıktılarla çok keyifsiz bir araca dönüşecektir. AI bir teknoloji ve direkt teknolojiye saldırmak istemiyorum tabii ki. Bu teknoloji ortaya atıldı ve muhtemelen yok olmayacak. Bu yüzden gelin biz AI kullanıcılarını inceleyelim. Anlamadığım şey şu. AI kullananlar neden kendileri bir şey yapmış gibi davranıyor ki? Hani AI bizim uğraşmamamız içindi? Nasıl oluyor da AI kullanan biri bir anda sanatçı oluyor? Bu metni AI yazdı derken neden bir ego patlaması yaşıyorlar? AI'ın yazmış olması tek şeyi gösterir. O da senin yazamıyor oluşun. Bu biraz şahsi görüşüm benim fakat AI bence çok sıkıcı bir şey. Bu teknolojiyi kullanırken ben yaptım hissini nasıl yaşayabilirsin ki? Bunu sık sık videolarımda söylüyorum aslında. Oyun oynarken YouTube'a bakmak gibi bu. Kendin keşfetmiyorsun, kendin oynamıyorsun. Sadece izleyip aynısını yapıyorsun. Ki bu bile AI'dan daha eğlenceli bence. AI'da sadece yazıyor ve karşısına çıkardığı şeyin iyi olup olmadığını bile anlayacak kapasitede değil. Yine de gelişmek yerine AI'yı övüp sanki veri tabanında milyarlarca çalıntı çizimler, izinsiz alınmış resimler yokmuş. AI bir insanmış, acayip bilgiliymiş, bu bilgileri kendisi üretiyormuş gibi davranıyorlar. Fakat AI öyle bir şey değil. Ama olsaydı da bu senin iyi olduğun anlamına gelmiyor. AI'yı övmek birinin patronunu övüp belki bana bir faydası dokunur demek gibi bir durum. Patron örneğindeki durum yanlış bir şey tabii ama o örnekte bile belki kazancı olabilir. Ama AI'da bu durumu anlamak mümkün değil. Yani AI övücülüğünü biraz bırakın arkadaşlar. Sakin olun. Sanat sadece sonuca ulaşmak için yapılan bir eylem değildir. Süreç çoğu zaman sonuçtan daha tatmin edicidir. AI programlarında ve kullananların çoğunda gördüğüm ortak durumlardan biri maalesef bu. Sonuç odaklı, asla süreçten keyif almayan insanlar. O sonuca ulaşmanı sağlayan her bir katmanı öğrenmek, deneyimlemek, hissetmek istemeyen bir topluluk. Bir de şu konuda anlaşmamız lazım. AI sistemi nasıl çalışıyor? Bununla ilgili tabii ki
belki programcılar, bu işin içinde çalışanlar daha iyi açıklar. Bizim onların işlerine çok karışmamız veya AI'ın çalışma sistemi hakkında açıklamalar yapmamız belki çok doğru değil. Ama eğer böyle olacaksa onlar da lütfen sanatın ne olup olmadığını ya da çizim etiği hakkında çok konuşmasınlar. Öncelikle çizerseniz ve bir çizimi başkasına ait bir resmi kopyalıyorsanız bu çok faydalı bir çalışma değil. Yapabilirsiniz çalışma olarak ama çok faydalı değil. Yaptığınız bu çizimin bir reprodüksiyon çalışması olduğunu belirtip kimden aldığınızı açıklamadan paylaşıyorsanız zaten yanlış yapıyorsunuz. Bu etiğe aykırı bir şey. Bunun üzerinden para kazanıyorsanız da zaten hırsızlık yapıyorsunuz. AI bunu o kadar iyi yapıyor ki trace yapılıp yapılmadığını bile anlamayan insanlar doğal olarak bu numarayı direkt yutuyorlar. Geçelim bir diğer konuya. Şöyle bir argüman duymuştum. Fotoğraf makinesi çıktığında ressamlar karşı çıkmıştı. Bakın şimdi de AI için aynı şeyler söyleniyor. Eğer fotoğraf makinesi çıktığında ressamın çizdiği tablonun fotoğrafını çekip basıp satsalardı işte o zaman AI'ın yaptığı şeyi yapmış olurlardı bence. Fakat fotoğraf makinesiyle yapılan bu değildi değil mi? Bir diğeri de şu. Dijital çizim ilk çıktığında aynı şikayetler oldu. Şimdi de AI için oluyor. Uyum sağlayın, eski kafalı olmayın gibi yerleri de bağlayanlar oluyor da o komik zaten, hiç oralara girmeyeceğim. Bu bahsedilen olayı denemesi çok basit. Hemen Photoshop'u açın ve bir portre çizin. Şimdi de kalem silgiyi alın ve kağıda bir portre çizin. Sen yüzün ölçülerini bilmiyorsan, yüz anatomisini öğrenmediysen, ton, kompozisyon, ışık, gölge, renk hakkında bilgin yoksa kağıda da portre çizemezsin, Photoshop'a da çizemezsin. Peki AI programlarına portre çizdirebiliyorsun değil mi? Bu konuların hiçbirini de bilmene gerek yok. Yani bu aradaki farkı anlamak bence çok kolay. Ama sen bu bilgi eksikliğini çalışmadan, uğraşmadan gidip AI program kullanarak kapatmaya çalışıyor. Ardından da AI niçin kötü olsun ki? Bu da bir araç. Aynı Photoshop gibi AI da kullanmalıyız diye savunuyorsan yanlış bir şeyler var demektir. Çünkü aynı şey değil. AI seni temelleri çalışmaya motive etmiyor. Eğer bir çizer AI kullanarak yaptırdığı daha doğrusu bir çıktının, çizim diyesim gelmiyor, çıktı diyelim, neden iyi olduğunu bilmiyorsa, bunu bilinçli olarak tercih etmediyse bir problem var. Eğer portre çizemiyorsa fakat AI'ya gidip portre çizimleri oluşturduğunda vay be çok güzel oldu falan diyorsa kendini kandırıyordur. Çünkü anlamıyor güzelin ne olduğundan. Bu düşüncedeki insanlar AI yokken de zaten bu tarz denemeler içindeydiler. Photoshop'ta trace yapıp yani bir çizimin üzerinden giderek ben çizdim diye hem kendini hem başkalarını kandırıyorlardı, kandırmaya çalışıyorlardı. Bu bahsettiğim olay AI ile daha da belirlenemez bir hal alınca bunu yapan insanlar da daha fazla yüzsüzleşti. Eğer sen bu AI aracını yönlendireceksen temelleri bir bilmen gerek zaten. Tek gördüğün senin yapamadığın bir şeyi çok daha iyi yapması ve sana bunu ben yaptım hissi yaşatması. Hayır, onu sen yapmadın. Sen temelleri anlamamış, çalışmamış ve kısa yol arayan, AI da versek kendine ait bir şey üretemeyecek birisin. Evet, biraz dediğim gibi AI ile ilgili değil, temel problemim belki de insanların bakışı, davranışlarıyla alakalı benim. Yani şunu demiyorum zaten, AI dursun, kimse kullanmasın, yasaklansın istemiyorum. Zaten çok olası da değil gibi. Benim değişmesini istediğim şey bizim düşüncelerimiz, bakış açımız. Bu istediğim zaten AI'ın kullanılmamasından daha da imkansız bir şey belki. Ama doğru olan da bu. Videomu İki farklı yaklaşımımı sıralayarak bitirmek istiyorum. Önce iyi haberimi duymak istersiniz, kötü haberimi. Neyse tamam, önce kötü olsun da videoyu iyi bitirmiş olalım. Kötümser yaklaşımım şu şekilde. Look up at the sky. It burns. Görsel sanat içeren bütün işlerde, filmler, animeler, diziler, oyunlar, logo tasarımları, artık aklınıza gelen bütün bu alanlarda sanatçının, çizerin, tasarımcının yaptığı katkıyı görmeyen, bu insanlara verdiği parayı angarya, boşa verilen bir para gibi gören, bu katkıyı anlamayan, umursamayan insanlar çalışma sistemlerine AI ile devam edecekler. Sanatın temellerini anlayan, sürekli daha derine inerek öğrenmeye uğraşan, sanatın çekirdeğinden, temelinden anlayan insanlar işin dışına itilecek. Çoğu geçinemeyecek ve bu yüzden başka işlerle uğraşmak zorunda kalacak, alan değiştirecek. Bunun sonucu yapılan işlerdeki kalitede aşağılara inecek. Tabii bu görülemeyecek. Çünkü talep eden insanların çoğunluğu da bunu anlamıyor ya da umursamıyor olacak. Evet, AI şu an geçmişte yapılmış, bilinçli çizerlerin, fotoğrafçıların, sinemacıların hayatına adayarak yaptıkları bu çizimleri, bu kompozisyonları, bu resimleri, fotoğrafları kullanıyor. Fakat
Fakat bu kaynak bahsettiğim sebeplerle durduğunda ve AI kendi işlerinden beslenmeye başlayınca gitgide temelleri hiçe sayan, anlamayan, iyi görsel neden iyidir, bunun kurallarını bilmeyen AI art üreticileri kalacak. Bu kısır döngüyle ilerlenecek böyle. Çizime yeni başlayan, bu alanlarda kariyer düşünen insanlar umutsuzluğa düşecek. Uğraştığı görsel sanat dalı her neyse o alanda derinleşmenin önemsizleştiğini görecek. Bunun sonucunda da ya mutsuz olacak, alanı terk edecek ya da sisteme uymak için bu sanattan anlamayan, anlamaya bile çalışmayan gruba dahil olacak. Evet, yeterince içimiz karardı galiba. O zaman iyimser olarak bu videoyu bitirelim. Don't tell me you don't see it. Arkadaşlar, AI programları çıktığında hoşuma giden tek şey oldu. Ya herkes kendi portresini çizdirdi de bir rahatladık bence. Yani beni çiz derdinden kurtulduk. Zaten insanların beklentisi buymuş. Aynı renk paletinde birbirinin kopyası, böyle filtreyi andıran portreler. Hep aynı şeyler böyle. Beklenti de buymuş zaten. Herkes bir yaptı da yani kurtulduk. Buna biraz sevindim. Bence en büyük güç hala üretebilen insanların elinde. Buna ben çizer olarak sesleneceğim çünkü ben de çizim yapıyorum. O yüzden çizer diyeceğim ama diğer bütün üretici sanat dallarını da katıyorum aslında içine. İşleri çalarak ya da kopyalayarak ilerleyen kişiler bu AI gibi çok kompleks bir yöntemle bile olsa bir yerde tıkanacaktır. Kendi seslerini, tarzlarını bulamayacak, seçim yapamayacak. Çünkü temel bilgisi yok ve bu da birileri tarafından görülecek ya da en azından hissedilecektir. Yani umarım. Bu yüzden sanatın temellerini öğrenmek, tercih yapabilme, karar verme becerisi geliştirmek önemli. Çünkü asla eskimeyecek, bir araç tarafından ele geçirilemeyecek yegane şey bu. Evet, sonuç olarak arkadaşlar, eğer AI kullanırken sanatın yüzyıllar boyunca deneyimler sonucu oluşan kurallarını, temellerini öğrenmeye başladıysanız, AI sizi buna teşvik ediyorsa bence sorun yok. Fakat bu aracı kullanırken ne yaptığınızın, neden yaptığınızın farkında mısınız? Bilinçli ve anlayarak mı yapıyorsunuz? Bu soruları sorduğunuzda ve kendinize dürüst olduğunuzda cevap çok açık olacaktır. Sanatsal gelişmeyi sağlayan bence AI olamaz. Çünkü AI bir araçtır. Çekiç neyse AI da odur. Ve kendi başına sanatı geliştiremeyecektir. Sanatı, sanatın temellerini çalışan sanatçılar, çizerler, animatörler, tasarımcılar yani üretenler ve bunu talep eden bilinçli tüketiciler geliştirecektir. Al sana pis AI, pis AI, kötü AI, al sana mürekkep, al sana kötü AI, kötü AI.